Efendim Hayatın Sesi'nde şimdi bir başka vakıftan ve bu vakfın çalışmalarından söz edeceğiz. EGET Vakfı diye kısaca adlandırılan Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım ve Turizm Vakfı. Bu vakıfla ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman ve EGET Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Safai Özer telefon hattımızdalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz ikiniz de yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi söz konusu EGET Vakfı'nı ilk kez duyan dinleyicilerimiz olabilir ama mutlaka öteden beri bu vakfın çalışmalarını bilen, takip edenler de vardır. Hiç bilmiyormuş gibi kimse, vakfınızı anlatır mısınız bize? Özellikle ne zamandan beri, ne amaçla kurulan bir vakıf Özlem Hanım? Elbette. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlayayım. Belki vakfımıza daha iyi anlatmada yardımcı olacaktır. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esarete ve sefalete terk eder diyor. Eğitimin bu ülkenin en önemli gereksinimi olduğu bilinciyle Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm Vakfı'nı 25 Temmuz 2015 tarihinde eğitim görmekteyken maddi sıkıntılar yaşayan öğrencilere burs vermek ve toplumun kültürel ve bilimsel gelişimine hizmet etmek üzere kurduk. Aslında da daha çok yeni olduğumuz için tabii ki sevenler ve bizleri tanıyanlar var sağ olsun. Ama daha çok yeniyiz, o nedenle çok fazla da tanınmıyoruz. Yani aslında ana temanız eğitim, öyle mi? Doğru, özellikle doğru. Eğitimin her alanda olması gerektiğine inanarak diğerlerini peşi sıra getiriyorsunuz. Şimdi başlıkların her biri gerçekten çok değerli. Eğitimin dışında geriatri var, ekolojik tarım var, turizm var. Bütün bunlar her biri çok farklı uzmanlıklar gerektiren alanlar. Nasıl bir çalışma sistemiyle vakıfta bu başlıkları ele alıyorsunuz ya da almayı planlıyorsunuz? Kısaca şöyle özetlemem gerekirse vakfımızı kurarken uzun yıllar eğitime destek olmayı sürdürebilmesi adına onu sağlam temeller üzerine oturtarak salt bağışlarla ayakta kalabilen değil, geliştirdiği projelerle, yaptığı yatırımlarla kendi döner sermayesini oluşturacak bir yapıda olmasını istedik. O nedenle bu ismimizde gördüğünüz gerek ekolojik tarım, geriatri ve turizm alanlarının her birinde de aslında yatırımlar yaparak bir taraftan ülkeye hizmet ediyoruz ve kazanılan döner sermayeyi de burs olarak öğrencilerimize aktarıyoruz. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz ve işin içine girdikten sonra bu alanda eğitilmeye, eğitimin çeşitli problemlerini aşmaya çok ihtiyaç duyulduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalınca ne yaptınız Özlem Hanım? Aslında gerçekten biz ilk defa bu sene burslarımızı vermeye başladık. Kısaca onu da hemen söz edersem online bir burs sistemimiz var. Dolayısıyla hiç kimseye bir ayrıcalık yapmadan insan hatasını da minimize etmeye çalışarak bir sistem kurduk. Ve bu safhada gördük ki gerçekten üniversite öğrencilerinin durumu içler acısı. Ne kadar eğitim görmek isterlerse istesinler maddi kısıtlar, iş bulamama imkanları onları çok zora sokuyor. Dolayısıyla biz sadece şikayet etmek yerine taşın altına elimizi sokalım ve bu öğrencilerin önünü açalım istedik. Ekolojik tarımla ilgili olarak da bir türf mantarı projemiz var ve bir türf mantarı bahçesi kurduk. Onu da isterseniz Safai Bey o konularda daha bilgilidir. O aktarsın. Elbette efendim. Ayrı bir telefonda mı Safai Bey? Safai Bey ayrı bir telefon. Dinliyorsunuz. Evet, güzel. Efendim söz konusu vakıf çok yeni ama çok ciddi, amaçları da son derece büyük ve nitelikli. Dolayısıyla burada tabii gelir de elde etmek gerekiyor ki o gelir kaynaklarını eğitime rahatlıkla harcayabilirsiniz. Böylesine bir alana ihtiyaç duyan nice gençler var. Onlara yardım elini uzatabilirsiniz. Peki trüf mantarı aslında bildiğim kadarıyla kralların yiyeceği diye bilinir. Siyah elmas diye bilinir. Yüzlerce avrodan başlar kilosu, çok pahalı olduğu söylenir. Nasıl ulaştınız trüf mantarı yetiştirme projesine, nasıl geldiniz? Şimdi biz biraz geçmişe dönersek 20 yıl boyunca bir orman köyünde bir tek başımıza kimi zaman eş dost geliyoruz tabii. Kerpiçten bir evde yaşaya gelmiş olan bir insanız. Yani kentlere inmemiz
son 3 yılda söz konusu oldu. Ondan önce resimler yapıyorduk, kitaplar yazıyorduk. İşte sergiler olduğu zaman iniyorduk kentlere falan filan. Öyle bir adamcağızdık yani. Halimizde. Bu süreç içinde tarıma alabildiğine, tarım ve hayvancılığa ilgi duya geldik. Asıl mesleğimiz mimarlık olmasına karşı doğaya saygılı bir biçimde, doğayla bütünleşmiş bir biçimde üretim nasıl yapılabilir? En nitelikli koyun ırkına nasıl erişilebilir? En derinli ırka nasıl erişilebilir? Benzeri konulara eğildik. İşte o evredeki kafamıza takılan konulardan bir tanesi de trüf mantarıydı. Muğla'ya yerleştikten sonra o dönemlerde profesör olan bir uzmanın Muğla Üniversitesi'nde görev yapmakta olduğunu öğrendik ve trüf için uygun olan arazi ararken 22 dönüm çok güzel bir toprak niteliği de pH'i da uygun olan bir yer bulduk. Oraya Muğla Üniversitesi'nde köklerine trüf mantarı enfekte edilmiş meşe fidanlarını diktik. Eş dost da bir sürü insan da yardımcı oldu, destek oldu o dikimler evresinde. Festival havasında diktik onları da. Ve 5 yıl sabretmek gerekiyor trüf üretimini edinmek için. Toprağın altında yürüyor. Eğitilmiş köpekler aracılığıyla bulunuyor. Ama Türkiye'nin melanosprum, o kışlık mantar, o 1000 euro eden, 1200 euro eden türden mantar üretimini sağlayabileceğimiz ilk tarım işletmesini de EGET Vakfı kurdu Türkiye'de. O açıdan da örnek olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Zaten kişi aydınım diyorsa, çağcılım diyorsa ille çevresindeki insanlara örnek olmak zorunda. Bizim de o dönemimiz gelmiş ki işte o 20 yıl yaşadığımız güzel yeri boşlayıp kentlere işte bu vakıf projesiyle inmiş bulunuyoruz. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz ama sadece trüf değil, anladığım kadarıyla lavanta da var işin içinde, değil mi? Yine sahillerin ilk lavanta işletmesini de EGET Vakfı kurdu. Şu anda araziye dikilmiş olan 2500, küplerde de 10.000 fidemiz söz konusu. Fide satışı da yapıyoruz vakıf yararına fatura karşılığında. Çünkü vakfın bir de iktisadi işletmesi var. Hı hı. O iktisadi işletmeden işletmeye edinilen gelirleri vakıf merkez işletmesine devrediyoruz. O şekilde burs sağlıyoruz. Evet, lavanta konusunda da lavandula stara ırkı ile başladık. Buna rayayı ekleyeceğiz. Özel ırkların seçilmesi neden gerekiyor idi? Çünkü lavanta balı da üretme işi var projelerimiz arasında. 2 yıl sonra lavanta balı da üretiyor olacak EGET Vakfı ve kendi logolarıyla, amblemleriyle, kendi güvencesiyle raflarda EGET ballarını da kullanmaya başlayacak. Gerek yerli tüketiciler, gerek yabancı tüketiciler. Asıl amacımız bu konuda da üreticilere örneklik etmek. Çünkü eğitim salt ve salt üniversitelerde gerçekleşmiyor. Biraz önce sizin de andığınız gibi. Toplumun her kesiminde eğitmenlik görevini aktarabilecek denli donanım edinirseniz onu bir yükümlülük olarak uygulayma sokmanız gerekiyor. Bizim o ekolojik tarım boyutunda ciddi yatırımlar yapma projelerimiz ve o yatırımlar çerçevesi içinde de üreticilere edindiğimiz donanımı, birikimi aktarma tasarımlarımız var. Bu da vakıf asal amaçlarından bir tanesi zaten. Gerçekten çok güzel. Şimdi Özlem Hanım, Safai Bey'in anlattığı bu tarımla ilgili çok özel çalışmalarınızın yanında ekolojik tarım kısmı çok önemli. Asıl vurguyu oraya yapıyorsunuz galiba. Bir de evet, geriatri bilimi, yani işin içinde tıbbi konulara odaklanmak, gerontolojiyle ilgilenmek. Hani insanlar evet her şey gençlik üzerine yapılıyor ama bir de orta yaş ve yaşlılık meseleleri var ki ömür uzadıkça, tıp geliştiği müddetçe ömrü de uzatıyor, insan ömrünü de, ama yaşama arzu ve isteğini de diri tutmak gerekiyor. Çok önemli bir başlık seçmişsiniz o nedenle. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl çalışmalarla yapacaksınız? Şimdi geriatri ve gerontolojinin ne olduğunu kısaca söz edersem dinleyiciler de bir fikir sahibi olur, bilmeyenler. Geriatri ve gerontoloji orta yaş ve üstü insanların
sadece tıbbi gereksinimlerinin değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin de karşılanarak sağlıklı yaş almalarına ortam hazırlamak demek. Geriatri bilimi daha çok tıbbi konulara odaklanırken gerontoloji daha genel anlamıyla yaşlanmanın sürecini inceliyor. Sadece yaşlıların sorunlarıyla değil, doğuştan itibaren yaşlanmamak ya da sağlıklı yaş almak için uygun çevre ve beslenme koşulları gibi kavramların üzerinde duruyor. Biz henüz geriatri ya da gerontoloji odaklı projelerimize başlamış değiliz. Biz genelde başladığımız ve yaptığımız şeyleri net olarak söylüyoruz. Bununla ilgili 200 dönümün üzerinde alınmış arazilerimiz var. Hem sağlıklı yaşam turizmi hem ekolojik tarım ve hayvancılık üzerine Türkiye'nin belki de en büyük projelerinden birini gerçekleştirmek istiyoruz. Ama henüz fiiliyata dönüşmeden de bu konuda çok fazla şey söylemek istemiyorum. Aslında tabii arazi çok önemli. Bir merkeziniz var galiba, değil mi? Bu çalışmaları yürüteceğiniz bir vakıf merkeziniz var arazi içinde. Şöyle aslında arazilerimiz Muğla ve çevresinde ama vakıf merkezimiz tam da bizim vakfımıza uygun 1894 yılında inşa edilmiş bir bina. Safai Bey sağ olsun orayı restore etti ve biz burada bir dönüme yakında bir bahçemiz var. Demonstrasyon amaçlı küçük uygulamalar yapıyoruz. Ekolojik tarım uygulamaları yapıyoruz burada. Bu uygulamaları büyük çapta diğer projemiz gerçekleştiği zaman oraya taşıyacağız. Vakıf merkezimiz Muğla Merkez. Muğla Merkez'de. Şimdi işin içinde tabii turizm, bütün bu alanları kapsayan önemli bir turizm de hedefiniz de var. Ekolojik çalışmalar, ekolojik tarım odaklı çalışmalardan sonra bu ekolojik köye doğru da yol alabilir mi? Ne dersiniz? Evet, zaten oraya gidiyor, ama biz buradaki bu projelerimizde gerçekten şimdi ekoloji denince genelde iki tahta çakalım olduğu ekolojik bir ev deniyor ne yazık ki, ama yurt dışındaki uygulamalar böyle değil. Biz yurt dışındaki uygulamaların da üzerine çıkarak gerçekten çok lüks ama ekolojik malzemelerle üretilmiş binalar yapmayı hedefliyoruz. Ve bu binalarda da yaşayacak kişilere tamamen organik ürünler sunmayı hedefliyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelirin de tamamı diğer yatırımlarımızda olduğu gibi öğrencilere burs olarak gidecek umuyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Evet, güzel hedefler koymuşsunuz gerçekten. Safai Bey, bütün bu çalışmalar yapılırken şimdi insanın yaşama arzusunu gerçekten ateşleyebilmek, yaşama bağlılıkları diri tutmak, güneşin çok cömert davrandığı topraklarımızda bundan gerçekten tam anlamıyla yararlanabilmek, ekolojik zincirin içinde, doğal yaşamın içinde doğayı bir şekilde zarar vermeden onu büyüterek, geliştirerek, zenginleştirerek götüren bir insan tipi galiba. Biraz da onun eğitimi ortaya çıkması için mi uğraşıyorsunuz? Nedir? Tamı öyle, çünkü biz o yapabileceğimiz şeylerin birçoğunu 20 yıl boyunca yaşaya geldik. Yani hayvana saygılı olarak, hayvanı neredeyse kardeşini sayarak üretime girişirsen 1'e 2 değil 1'e 3 elde ediyorsun. Evet. Bitkiyi canın ciğerin sayarak üretirsen 1'e 100 değil 1'e 200 verim elde ediyorsun. Yeter ki sen saygılı davranmayı öğrenmiş olan bir birey ol. Bu çerçevede turizm konusunda da çok büyük aksaklıklar olabildiğini sezinledik Türkiye'de. Bir şeyin alternatifi aranıyorsa zaten o iş çuvallamış demektir. Alternatif turizm sempozyumları, panelleri, şunları bunları yapıla gelip duruyor. Neden? Çuvalladı çünkü. Yani ülke koşullarının dışında gerekçelerle de çuvalladı. Çünkü olaya bakış açımız her şey dahilcil ve kitle turizmi biçiminde gelişti. Öyle olduğu için o biçimde varlıklı insanları ülkemizde turizm odaklı olarak çekemez olduk. Biz tam karşıt bir biçimde yalnızca 50 tane alabildiğini ekolojik ev yapalım. 1050 kodunda araziler satın aldık Muğla'da. 1050 kodu ki orta yaş üstü insanlar için en sağlıklı kod sayıla geliyor. Orada o insanların 24 saat sağlığını gözetecek düzenler kuralım. Ekolojik olarak, organik olarak yetiştirilegelmiş olan hayvansal ve bitkisel ürünlerle bu kişileri besleyelim.
her tür, Bursa gelebilecek olan her tür sanat ve zanaat atölyeleriyle o insanların gündelik yaşamlarına anlam katalım. O kişiler gereksinim duydukları zaman deniz, yarım 45 dakika uzaklıkta andığımız arazi denize bir yandan da. İster denizde, isterse buralarda onlarca antik kent var. Kültür turizmine yönelik olarak programlar hazırlayalım. Ama oraya gelecek olan 50 aile, yahu burada konaklanmaz, burada ölesiye konaklanır, ölene konaklanılır diyebilsinler. İster hayvanlarla haşır neşir olsunlar ama uzmanlar denetiminde, ister bitkilerle, ister seralarda, ister açık alanda. Yani o insanların 24 saatini keşke yaşam 25 saat olabilse diyecek denli renkli bir biçimde programlayalım tasarımı ile giriştik turizm boyutuna da. Evet. Bu çerçevede tabii ki iki kişinin projeleri falan değil bunlar. Yeni kişiliktir. Mütevelli heyetimiz var. Uzman, eşten dosttan uzman kişilerden oluşmuş olan ve çok donanımlı da bir danışma kurulumuz söz konusu. Sürekli bu kişilerle düşünce alışverişi içindeyiz. Dosyalar hazırlanıyor. Her bir konuda uzman kişiler kendi dallarında araştırmalarını sürdürüyorlar ve ciddi bir sinerji oluşuyor yani. Ha şimdi eyleme geçilmediği sürece, somuta dönüşmediği sürece o sinerji pek sezinlenmez kitle tarafından. Ama çok kısa bir süre sonra hayvancılık işletmelerimiz, tarım işletmelerimiz ardı ardına trüf işletmemizden, lavanta işletmemizden sonra kırak gibi çıkmaya başladıktan sonra toplumun bize olan ilgisi ve toplumun tabii yapılması gereken bunlar işte inancı daha bir pekişmiş olacak inancındayım. Efendim çok güzel hedefler koymuşsunuz. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Kolay gelsin bu çalışmalar için. Özlem Hanım bütün bunları anlatırken hem siz hem Safai Bey sanki bir hayal ülkeden, bir masal ülkeden söz ediyor gibi geliyor pek çoğumuza. Ama sanki o masalı gerçekleştirmek insana dair önemli de bir çabayı gerektiriyor değil mi? Çok doğru. Biz bunların bir kısmını gerçekleştirdik. Safai Bey'in dediği gibi mütevelli heyetindeki arkadaşlarımızın ve danışma kurulundaki arkadaşlarımızın da desteğiyle. Ama tabii bunun verdiği manevi haz hiçbir şeyle ölçülemez. Ben herhalde süremizi de biz biraz fazla açtık. Böyle heyecanlanıyoruz nasıl anlatınca. Onun için ben bir Çin deyişini aktaracağım size. Ondan sonra da veda edeceğiz. Evet. Veda edeceğim. Evet. Yoksa siz de ayrılamayacaksınız. Kesinlikle. Bir saatliğine mutluluk arıyorsan gündüz biraz kestir. Bir günlüğüne mutluluk arıyorsan balığa çık. Bir aylığına mutluluk arıyorsan evlen. Bir yıllığına mutluluk arıyorsan bir servete kon. Bir ömür boyu mutluluğu arıyorsan birilerine yardım et diyor. Biz bir ömür boyu mutluluğu arıyoruz. O nedenle bu işlere geçtik. Ne güzel ettiniz. İyi ki geçtiniz. İyi ki bu güzel çalışmalara adım attınız. Hem siz hem Safai Bey mütevelli heyetiniz içinde yer alan, size emek veren, sizinle birlikte emek veren bütün dostlarınız çok mutlu ettiniz bizi. Türkiye'de güzel şeyler de oluyor. Haberine çok ihtiyacımız vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler diliyoruz. Kolaylıklar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesi'nde EGET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman ve Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Safai Özer bizimle birlikteydiler. Vakfın çalışmaları ve hedeflerini nasıl yapacaklarını anlattılar. Böylece programımızın sonuna geldik.